Evet, mesele geniş bir mesele. Meselenin sadece kulluk boyutuna odaklanıp belki bir şeyler söylemek mümkün kısaca. Kulluk dediğimiz şeyin iki boyutu var. Birisi ibadet, birisi ubudiyet. Ubudiyet dediğimiz mesele daha çok zihinsel ve duygusal yönlerimizi yeniden inşa etme veya yeniden kurgulama anlamında olarak kullanılırsa, ibadet ise işte bildiğimiz egzersizler, yapılması gereken veya yapılmaması gereken davranışlar olarak özetlemek mümkün. Yani aslında hepimiz özünde esasında fizyolojik olarak yani küçük ve önemsiz varlıklarız. Yani evrenin büyüklüğü içinde toplu iğne ucu kadar bile bir yer işgal etmiyoruz. Bizim için hayati olan konuların bu büyüklük karşısında aslında hiçbir ehemmiyeti de yok. Fakat aklımız, zihnimiz, hislerimiz itibariyle Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği manevi donanımlar itibariyle bütün bir kainatla irtibat kurabiliyoruz. İnsan olarak böyle bir hususiyetimiz var. Kainatın anlamını, varlığın anlamını sorgulayabiliyoruz. Kendi hayatlarımızın ne anlama geldiğini, işte bu gezegende ne işimizin olduğunu, bizim dışımızda olan biten bu doğa olaylarının, bu biyolojik çeşitliliğin, bu astronomik faaliyetlerin ne için olduğunu filan merak edebiliyoruz. Bu dünya nedir? Bu yeryüzünde ve gökyüzünde olan biten olayların anlamı nedir? Bütün bunları kontrol eden, idare eden kimdir? Benim burada ne işim var? Varlığımın ne anlamı var? Benden ne isteniyor? Temel sorular bunlar. Eğer bu sorulara verilen cevap kısaca Allah ise, yani yapmamız gereken bir şeyler olduğu sonucu otomatikman ortaya çıkıyor zaten. İşte bu cevaba istinaden seçeceğimiz tabii hal, doğal durumun adı kulluk. Kulluk yani ubudiyet, bir kişi kendisi, hayatı, kainatı bir maksatla planlayıp inşa eden, onun sahibi ve onun hakkında hükümler veren, söz geçiren, bugünü de idare edip yöneten olarak Allah'ı bildiğimizde, böyle gördüğümüzde, böyle kabullendiğimizde içinde doğal olarak bulunacağımız bir durum. Bu durumların gereği de şunlar denilebilir. Öncelikle bütün bilgi birikimini bu temel paradigma çerçevesinde yeniden kurup zihni inşa etmek lazım. Bunu sürekli tekrar etmek lazım. Çünkü zihinlerimiz zaman içerisinde gafletle çok kirlenebiliyor. Sonra değer yargılarımızı yine bu istikamette güncellemek lazım. Hedeflerimizi bu istikamette seçmek lazım. Sonra irademizi mülkün hakiki sahibi olan Allah'ın rızası çerçevesinde, onun razı olacağı, hoşnut olacağı, memnun olacağı şeyler çerçevesinde kullanmak. Bize verilen enerjiyi sağa sola sarf etmeden bu yönde kullanmak lazım. İbadet ise işin yani bu teorik boyutunun pratize edilmiş hali. Bu bilgi, bu şuur ve hedefler çerçevesinde Allah'ın Resulü ve Kur'an'ı vasıtasıyla işte o kitapta, Kur'an'da önerilen pazarlığı kabul ederek veya vaat edilen mükafatlara bir iştiyak duyarak ya da yine vaat edilen azaptan korkarak gidilecek bir yol, tatbik edilecek bir program ve bir program olarak imanı ve İslam'ı seçmenin tabii sonuçları. İşte o programın içerdiği egzersizler var, namaz gibi vesaire. Bazı diyetler var, oruç gibi. Veyahut işte zaman sınırlarına riayet ederek yapılması gereken şeyler var. O yolun gerektirdiği faaliyetler var. O yolun bir düzeni var. İşte o yolculuk için beslenme çantasına ihtiyacımız var. Alet çantasını taşımamız gerekiyor. İbadetler kısaca bunlar yani. İşin mahiyeti ise şöyle bir örnek vererek başlayalım. Bir insan mesela bir üniversite öğrencisi kendisinden istenen derslere çalışmadan, projelere iştirak etmeden sadece bir okula kayıt oluvermekle bir şey öğrenemez. Öyle bir öğrenciyi mezun da etmezler. Ya da bir insan egzersiz aletlerini kullanmadan, bizzat çabalayıp efor sarf etmeden sadece bir spor salonuna üye olmakla kilo veremez, kas yapamaz, bedenen güçlenemez vesaire. Ya da işte mesela kilo fazlası olan birisi yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmeden, biraz çaba göstermeden, belki biraz çile çekmeden sadece bir diyet kitabı okumakla kilo veremez. Ya da bir çevre vakfına, bir çevre derneğine kağıt üstünde üye olmakla gerçek bir çevreci olamazsınız. O konuda yapılan etkinliklere katılmanız lazım. Belki bizzat çöp toplayıp temizlik yapmanız lazım. İnsanları bu konuda bilinçlendirmeniz lazım vesaire. Yani herhangi bir mensubiyet iddiası, mensup olunan şeyle alakalı bir faaliyet, bir çaba göstermedikçe çok bir mana ifade etmiyor aslında. İşte İslamiyet de tek başına böyle bir mensubiyet veya böyle bir mensubiyet iddiası. Şu anda herkes içinden işte desin ben yazılımcıyım desin ya da mesela ben fizik profesörüyüm desin. Bir şey değişir mi? Değişti mi? Hayır. Ama bu yönde bir niyete sahip olunup çalışılırsa bir şeyler değişir. İşte ben Müslümanım iddiası da böyle bir şey yani. İbadetlerimiz ya da kulluk şuuruyla yapacağımız bütün işlerimiz ki bunlar günlük hayatlarımızdaki sıradan işler de olabilir. Bunlar meseleyi intisap iddiasından belki niyet beyanı seviyesine çıkaracak şeyler. Yapacağımız şeylere ruh kazandıracak şeyler. Yani o örneklerde geçen o çalışmalar, o egzersizler
yani bu ibadetlerimiz. Şurada akıllara şöyle bir soru gelebilir. Hani hadis-i şerifte kim la ilahe illallah derse kurtulur buyuruluyor. Yani iman etmenin, ibadet olmasa bile veya düşük seviyede tutulsa bile iman etmenin tek başına insanı kurtaracağına dair hadis-i şerifler var. Hal böyleyken yani ibadeti niye olmazsa olmaz olarak görüyoruz? Şu yüzden hani bu hadis-i şerifin söylendiği veya insanlar tarafından duyulduğu, anlaşıldığı zamanlardaki insanların hayattan anladıkları ve içinde bulundukları kültürün verdiği eğitim onları zaten salih insanlar haline getirmiş durumda. Ufak tefek sapmalar dışında hemen hepsi her zaman söyledikleri sözleri zaten içeriğini kastederek söylüyorlar. O sözün gerektirdiği pratikleri de o sözle birlikte anlıyorlar ve o anlayış çerçevesinde iletişim kuruyorlar. Yani la ilahe illallah diyen birisini gördükleri zaman biliyorlar ki o insan namazlarını dosdoğru kılan, nafile ibadetlerini de yapan, kul hakkına girmemeye riayet eden, Allah'ın emir ve yasakları konusunda son derece hassas olan bir insan. Sadece la ilahe illallah deyip kulağının üstüne yatan bir insan değil. Dolayısıyla çalışmaya yani günlük hayatlarımızda veyahut bütün bir ömrümüzde herhangi bir şeye çalışır gibi, belki ders çalışır gibi, belki diyet yaparken sarf edilen efor gibi, enerji gibi bu konu üzerinde de ciddi manada çalışmak lazım. Gayret göstermek lazım ve bu gayretin küçük de olsa devamlı olması lazım. Elbette ki arada düşüp kalkmalarımız olacaktır. Düşmez kalkmaz bir Allah. Her insanın hayatında inişler çıkışlar olacaktır. Her konuda olduğu gibi ibadet hayatında da olacaktır. Mesela Ramazan biter bitmez Kur'an'la Ramazan'da olduğu kadar içli dışlı olmayacağız büyük ihtimal, belki çoğunluğumuz itibariyle. Veyahut işte her günümüzü oruçlu geçirmeyeceğiz. Her gecemizde 20 rekat veya kimimiz itibariyle 8 rekat nafile namaz kılmayacağız. Fakat şu dönemde kazandıklarımızı belki mesela bir kuşluk namazı alışkanlığına çevirebiliriz. Bir 2 rekat veya 4 rekat bir evabin namazı alışkanlığına çevirebiliriz. Her gün bir cüz olmasa bile her gün 10 sayfa, 5 sayfa, olmadı 2 sayfa, belki mealiyle birlikte bir Kur'an okuyarak değerlendirmeye devam edebiliriz. Bunlar yapılacak şeyler, yapılabilecek şeyler, basit şeyler, kolay şeyler. Bir insanın bütün bir ömrü bir günü nasıl geçerse ortalama öyle geçer. Dolayısıyla bir günü üzerine çalışmayan bir insan hiçbir zaman değişmekten, kendini değiştirmeye çalışmaktan da bahsedemez yani. Bir gün içindeki yaptıklarımız, yapacaklarımız bizim bütün bir ömrümüzün küçük bir özetidir aslında. Dolayısıyla bir günümüz üzerine çalışmak ama ertesi günü düşünmeden, günü de düşünmeden, sadece içinde bulunduğumuz günü düşünerek o gün bir şeyler yapmaya çalışmak inşallah Ramazan'da kazandığımız güzel alışkanlıkları devam ettirmemizde bize epey faydalı olacak.